Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlü markanın viral olan çantasını yapacağız. Pullu çantasını. Tabii ki de her zamanki gibi ben birazcık da kendimden bir şeyler kattım. Birebir aynısını yapmadım arkadaşlar. Hemen çok uzatmadan ben direkt videoya geçmek istiyorum. Sizden ricam lütfen videoyu atlamadan izleyin. Çünkü bütün detaylarını anlattım. Ne kadar malzeme gitti, ne kadar pul kullandım, ne kadar ip kullandım, hangi ipi kullandım. Bütün detaylarıyla videonun içeriğinde bahsettim arkadaşlar. Lütfen atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Sadece tığ numaramı göstermek istiyorum. 2 kat ip kullandığım için 3,5 milimlik tığ kullandım. Sizler tek kat kullanacaksanız 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Videoma geçmeden önce ufak bir ricam var. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizlerin beğeni ve yorumları benim için çok önemli. Hemen yapım aşamasına geçelim. Çantamız iki parçadan oluşuyor. Şu şekilde ben bir parçayı tamamladım. Birlikte diğer parçayı yapacağız. Ahşap halka kullandım ben. Şu şekilde desenli bir halka almıştım. Bunu kullanmak istedim. İpim de yine şöyle supra ip kullanacağım. 2 kat kullanacağım. Benim ipim birazcık doku olarak ince. Sizler isterseniz 3 milimlik polyester makrome tek kat kullanabilirsiniz. Şöyle daha sonrasında bu pullarımızı zaten düzenleyeceğiz. Bu şekilde bir parça oluşturacağız. Şimdi bu parçanın eni 35 santim. Derinliği 21 santim olmuş. Şimdi şöyle ben halkamın da en ölçüsünü vereyim. Benim halkam 14 santim eninde. Şu şekilde bir halka kullanacağım. Ben bunları kullanıyorum diye illa bunlardan kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı ahşap halkalar da olabilir. Farklı ip de kullanabilirsiniz. Genelde polyester makrome kullanıyorlar bu modelde. Ama ben sade supra kullanmak istedim. Supra ile de çok güzel durdu. Gayet şık duruyor. Pullarımı göstermek istiyorum. Bakın pullarım şu şekilde. Şu kısmı tığ geçecek şekilde olmalı. Bakın şuradan tığ geçecek şekilde olmalı. Pulunuzu alırken buna dikkat edin mutlaka. Şu şekilde tığınız mutlaka buradan geçmeli. Çünkü bunları örerken tığ ile birleştirerek gidiyoruz. Tığ numaram ise ben 2 kat kullandığım için 3,5 milimlik tığ kullanacağım. Ama tek kat bir ip kullanacaksanız polyester makrome ya da kalınlığı polyester makrome ile aynı ya 3 milimlik bir ip kullanacaksanız mutlaka 3 milimlik tığ kullanın. Benim 2 kat olduğu için ben 3,5 milimlik tığ kullanıyorum. Şimdi isterseniz çok uzatmadan başlayalım. Şimdi öncelikle benim halkamın şurası böyle desenli ve tırtıklı. O yüzden ben şu kısma çalışacağım. Şu kısımda kullanacağım. Şu desenli kısmını yukarıda kalmasını istiyorum. Şimdi öncelikle bakın zaten ipim şu şekilde. Benim ince dokuda bir ip. Biraz kalın bir ipse ilmek sayılarınızı ona göre atın. Zaten artış yaparken anlayacaksınız hani nasıl yapıldığını. Önemli olan artışları ve eksiltmeleri tam olarak anlamanız. Zaten çok basit bir çanta. Ben şöyle 2 kat kullanmayı planlıyorum. Şimdi öncelikle ipimi alayım. Hemen başlayalım. Şöyle 2 kat yapacağım. Evet, öncelikle bakın ipimi şöyle alıyorum. Halkamıza sık iğneler yaparak başlayacağız. Şimdi şuradan ilmeğimi alacağım. Şu ipimi böyle biraz, şu ipi biraz uzun bırakın ki sökülmesin. Daha sonraki bir üst sırada bu ipi iyice sabitleyeceğiz. Şimdi öncelikle bir tane sabitleme zinciri atıyorum. Bu bir, yani bu birinci sık iğnem. Bunu da dahil ediyoruz. Toplamda ben 36 tane ilmek atarak başladım. Dediğim gibi ilmek sayılarınızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha büyük istiyorsanız daha fazla ilmek atın. 3 ve 3'ün katları olacak şekilde modelimizi kuracağız. Şimdi ben 36 ilmek üzerinden başlamak istiyorum. İsterseniz 45, 55, pardon 54, daha büyük istiyorsanız 54 ilmek idealdir. Orta boy, daha bir orta boy istiyorsanız 45 ilmek idealdir. Şimdi ben bunu
36 tane sık iğneye tamamlayacağım. 36 sık iğne çift kat ördüğüm için orta boy bir çanta oldu. Sizler ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre ilmek sayılarınızı da ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ilmeklerimi atıp geliyorum. 36 tane ilmek attım. Bakın gördüğünüz gibi benim sayılarım tam geldi. Ben halkama göre ayarladım sayılarımı. Sizler de halkanıza göre şu şekilde sayınızı ayarlayabilirsiniz. Bakın benim gibi çift kat örecekseniz, bu şekilde bir ince ipiniz varsa benim sayılarımla örebilirsiniz. Şimdi şöyle bir mantığımız var. Modelimizi yaparken bir sıra sık iğne, bir sıra ikili trabzanlar yapıyoruz. Sık iğne sırasında artırma yapacağız. Trabzan sırasında ise pullarımızı dizeceğiz ve o sırada kesinlikle artırma ve eksiltme yapmayacağız. Şimdi bir sıra sık iğne sayıyorum bunu. Bir üst sıraya çıkacağım. Bir, iki tane zincir çekiyorum ve trabzan sırama geçiyorum. Trabzan sıramda pullarımı takacağım. Şimdi iki tane zincirden sonra halkamı çeviriyorum. Başına bir kere doluyorum. Hemen ilk boşluğun içerisine batarak burada ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum ve burada dikkat etmeniz gereken nokta şu: zincirlerimizi kesinlikle trabzan olarak saymıyoruz. Yani bu zincirlere kesinlikle trabzan olarak ya da sık iğne olarak batmıyoruz. Bu sadece kenarda ilerleyecek. Şimdi pulumu takmaya başlayacağım. Başta ve sonda birer tane trabzan kalacak. Yani bir trabzan sonrası pul olacak. Sonda da bir trabzan öncesi pul takmış olacağız. Sıramız o şekilde denk gelecek. Şimdi başına ilmek alıyorum. Boşluğun içerisine batıyorum ve bu şekilde tutuyorum. Daha sonra pulumu alıyorum. Bakın pulumu şu şekilde aldım. Tığımdan geçirdim. Ve burada normal örgümü yapacağım. Bakın ilmeğimi aldım. Önce ikisini, sonra ikisini çektim ve pulumu takmış oldum. Şimdi bir tane yine başına doladım. Sıradaki boşluğa battım. Ve burada ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ikinci ikili trabzanımı yaptım. Pullardan sonra iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi başını doladım. Tekrar batıyorum ve pulumu takıyorum. Bakın. Bir pul iki ikili trabzan. Bir pul iki ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi pulumuzu tığımıza geçiriyoruz. Ve burada ilmeğimi aldım. Normal ikili trabzanımı ördüm. Bakın gördüğünüz gibi bir pul, iki ikili trabzan, bir pul. Şimdi tekrar iki tane ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. Sıradakine batıyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Başına ilmek alıyorum. Şimdi pulumu takacağım. İlmeğimden geçirdim. Ve şuraya pulumu takıyorum. Normal ikili trabzanımı örüyorum. Sıra sonuna kadar bunu tekrar edeceğiz. Bir pul, iki ikili trabzan şeklinde ilerleyelim. Daha sonra sık iğne sıramızda artışlarımızı göstereceğim. Şimdi bakın, iki tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın bir pul, iki ikili trabzan. Tekrar pul yapıyorum. Pulumu takıyorum. Benim ipim bir kat olduğu için şu an ayrılıyor. Bakın şöyle ikili trabzanımı da pulumu takarken yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Bir pul, iki ikili trabzan, bir pul, iki ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Son pulumu da takacağım. Bakın son pulumu da takıyorum. Bakın şurası da benim ilmeğim. Yani bu başlangıcım. Şimdi son trabzanımı da şu şekilde içeriden batarak buraya da son bir trabzanımı yapıyorum. Yani biz başlangıç ilmeğimiz olduğu için bu biraz tek kanat gözüküyor. Ama bu benim başlangıç ilmeğim olduğu için burayı da trabzanla bitiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle pullarımız bu şekilde oldu. Bunu daha sonra şu şekilde yatıracağız. Tamamen bittikten sonra yatıracağız. Şöyle yaptığınızda yatıyor zaten. Şimdi ben bunu böyle yukarı doğru kaldıracağım. Çünkü örerken zorlar. Elinize takılır. Şimdi sık iğne sıramıza geçiyoruz. Sık iğne sıramızda şöyle bir mantığımız var arkadaşlar. Şimdi üçer kere artırma yapacağız her sırada. Bir tane başlangıçta, bir tane sonda, bir tane de tam şu orta kısımda
artırma yapacağız. Yani her artırma sırasında 3 tane sık iğne artırmış olacağım ben. Şimdi ilk artırmamla başlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. İlk boşluğa hemen 2 tane sık iğne batıyorum. Bakın birinciyi yaptım ve daha sonra ikinciyi yapıyorum. Şimdi orta noktaya gelene kadar, bakın şu orta noktaya kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne batacağız. Şöyle biraz çarpıyor, ses için kusura bakmayın. Kaldırmaya çalışıyorum ama. Şimdi her ilmeğe bir tane batarak ortaya kadar geleceğim. Sık iğne yapıyorum sadece. Bakın gördüğünüz gibi sadece sık iğne gidiyorum. Orta noktaya kadar gelelim. Bakın şöyle yaptığımda şurası artış noktam olabilir. Şuraya bir tane artırma yapıyorum. Bakın aynı yuvaya 2 tane battım. Şimdi sıra sonuna kadar her birine bir tane batacağım ve sıra sonundaki sık iğneme bir tane, 2 tane sık iğne batacağım. Yani sıra sonunda da bir tane artış yapmış olacağım. Şöyle biraz hızlanıyorum. Sıranın sonuna kadar geliyorum. Şöyle ilerleyelim. Yani sadece düz sık iğne yaptığım için hızlı gidiyorum arkadaşlar. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoda sağ üst köşede 3 tane üst üste nokta var. Oradan basarak yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Sadece sık iğne gittiğim için hızlı gidiyorum. Şimdi bakın sıra sonuma geldim. Bakın gördüğünüz gibi burada benim 2 tane zincir çektiğim nokta var. Burada da bakın tepe noktasında sık iğne var. Biz bu sık iğneyi kullanacağız. Trabzan buradaki zincir 2 tane zinciri trabzan olarak saymayacağız. Bu boşta kalacak. Bunu kullanmayacağız. Şimdi bakın bu benim sondaki ilmeğim. Hemen trabzan tepe noktasındaki sık iğne. Buraya 2 tane batıyorum. Artışımızı yapmış olduk şimdi. İkinci sıranın artışını yaptık. 2 tane zincir çekiyorum ve pul sırama geçiyorum. Pul sırama geçtiğimde ilk hemen gelen boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi pulumu takmaya başlayacağım. Başına ilmek alıyorum. İkinci boşluğun içerisine battım. Bakın pulumu alıyorum. Tığımdan geçirdim. Ve normal ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi ikinci sıra pulumuzu takmaya başladık. Şimdi 2 tane trabzan öreceğim. Önce birinciyi yapıyorum. Bir. Sıradakine ikinci trabzanımı yaptım. Şimdi başına doluyorum tekrar. Burada yani bir tane pul, 2 tane trabzan. Şimdi pul sıramdayım. Pulumu takacağım. Tığıma geçirdikten sonra normal ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi 2 tane trabzan. 1. Sıradakine geçiyorum. 2. Şimdi pulumu takacağım. Dediğim gibi bir tane pul, 2 tane ikili trabzan. İsterseniz bir pul, bir trabzan, bir pul, bir trabzan da yapabilirsiniz. Yani sizin tercihiniz. Pulunuz daha sık olsun istiyorsanız bir pul, bir trabzan ya da bir pul, yani aynı onun o şekilde olabilir. Bir pul, bir trabzan, bir pul, bir trabzan ya da pullarınız çok sık olsun istemiyorsanız bir pul, 3 trabzan. Yani bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve önemli olan da buradaki sayı değil arkadaşlar. Yani buradaki sayının çok bir önemi yok. Önemli olan artışlarınızı düzgün yapmanız ve birazdan eksiltme yapacağımız sıraya geçtiğimizde eksiltmelerinizi düzgün yapıyor olmanız. Onun dışında şu aradaki ilmek sayısı çok önemli değil. Şimdi bakın bir tane pulumu taktım. 2 tane trabzan sıramdayım. İkinci trabzanımı örüyorum. Ve tekrar pul takmaya geçiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Yine ben bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Sıralarımız birbirinin aynısı zaten. Bakın ikili trabzanımı yaptım. Şimdi pulumu taktıktan sonra 2 tane ikili trabzanımı örüyorum.
Şöyle gördüğünüz gibi pullarım bu şekilde duruyor. Şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda tekrar bir üst sıraya çıkışı göstereyim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son pulumu takıyorum. Bakın şimdi son ikili trabzanımı da yaparak sıramın sonunu bitirmiş oldum. Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi sık iğne sıramıza geçiyoruz. Sık iğne sıramızda bir tane zincir çekerek döneceğiz. Bir tane zincir çekip çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, hafif benim böyle büzülme yapmaya başladı. Sizin de büzülme yapıyorsa sorun etmeyin. Bakın zaten ördükçe bu açılan bir model. Zaten büzülme yapması da birazcık çantanızın formu için daha güzel durur diye düşünüyorum. Şimdi ben de açıkçası bu çantayı ilk kez örüyorum ve örerken videoya çekiyorum. Ben de sonucu sizler gibi merak ediyorum. İnanıyorum ki güzel bir sonucu olacak. Şimdi bakın arkadaşlar, burada burayı bir sıra sayıyoruz. Sık iğne sırası. Trabzanımız var. 2 tane sıra sayıyorum bunu. Şimdi bir sık iğne sırası, bir trabzan sırası yaptık yine. Ne yaptı? 4 sıra yaptı. Şimdi bu sırayı da tekrar göstereyim. Daha sonrasında 8 sıraya tamamlamamız gerekiyor sıramızı. 8 sıra sonra kesmeye başlayacağız. Şimdi bu sırayı da göstereyim. Daha sonra bir üst sıra pul sırasını da göstereyim size. Tamamlayıp geleceğim ondan sonra. Şimdi sık iğne sıramdayım. Bakın ilk başlangıcımda 2 tane sık iğne ile başlıyorum. Birinci artırmamı burada yaptım. Şimdi ikinci artırmamı da ortada yapacağım. Üçüncü artırmamı da sonda yapacağım. Sık iğnelerimi örerek devam ediyorum. Burayı kesmiyorum ki tam net anlaşılsın. Çünkü bazı arkadaşların kafası karışıyor. Hangi sırada artırdınız falan, hızlı geçtiniz diyorlar. O yüzden burayı tekrar göstereceğim. Çünkü sıra birbirinin tekrarı olduğu için çok da uzatmak istemiyorum. Evet, ortaya kadar gelelim. Şöyle ses yapıyor. Ortaya kadar geleceğim. Düz sık iğne örüyorum. Her ilmeğe bir tane batıyorum. Şimdi şöyle orta noktaya bakın. Bunu göz kararı ayarlayacağız. Bakın şu ortada artırmam şurası olacak. Tam ortaya gelmiş. Şimdi buraya çift batıyorum. İkinci artırmamı da yapmış oldum. Şimdi sona kadar devam edelim. Sonda da bir tane artırma yapacağız. Gerçekten kolay bir çanta. Sona kadar. Devam ediyorum. Bakın sıra sonuna kadar geleceğim. Kıvrılıyor, bakın gördüğünüz gibi. Kıvrılmayı dert etmeyin. Sıra sonuna kadar şöyle geldim. Bakın şuradaki ilmeği de ördüm. Bakın gördüğünüz gibi sıramın sonundayım. Sıra sonundaki ilmeğime 2 tane sık iğne yapıyorum. 3 kere artırmış olduk toplamda. Bakın bir burada, bir ortada, bir sonda artırmış olduk. Şimdi yine pul sıramıza çıkıyoruz. Pul sıramızda 2 tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Başına bir kere ilmek aldım. İlk boşluğun içerisine batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra şimdi bakın pulumu takacağım. Dediğim gibi isterseniz pul sık olsun istiyorsanız bir pul bir sık iğne, bir pul bir trabzan. Yani arada bir tane trabzan yapabilirsiniz. Ama bu yani arada 2 tane trabzan olduğu zaman daha güzel. Ben bir pul bir trabzanı denedim. Çok sık sık oluyor pullar. Çok üst üste biniyor. O yüzden bence bu ideal. İsterseniz hani bu şekilde yapın. İsterseniz diğer türlü yapın. Sizin tercihinize kalmış. Yani ben bir pul bir trabzan yaptığımda yani pullar artık birbirinin içine geçiyor ve güzel durmuyor
açıkçası. O yüzden sevmedim. Şimdi bir trabzanımı yaptıktan sonra pulumu taktım. Şimdi 2 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, 2 tane trabzanımı yaptıktan sonra tekrar pul takıyorum. Şimdi arkadaşlar çok burayı uzatmak istemiyorum artık. Çünkü birbirinin aynısı, tekrar devam ediyoruz. Bakın şöyle bir pul bir trabzan ilerliyoruz. Şimdi 3. pul sıramızdayız. Daha sonra tekrar sık iğnelerle bu sırayı tamamlayacağım. Tekrar sık iğnelerle artırma yaparak geleceğim. Bir sıra daha pul gideceğim. Yani toplamda 8 sıraya tamamlamış olacağız ve 4 tane pul sırası yapmış olacağız. Şimdi ben bu sıramı tamamladıktan sonra tekrar sık iğnelerimi örerek geleceğim ve bir pul sırası daha yapacağım. Daha sonrasında diğer artış şeklimizi göstereceğiz. Farklı bir artış yapacağız orada. Şimdi sıramızı tamamlayalım. 9. sırada tekrar artışın nasıl yapıldığını göstereceğim. 9. sırada da şu şekilde artırma yapıyoruz. 6 tane sık iğne artırması yapacağız. 3 tane sağ, 3 tane sol tarafta artış yapacağız arkadaşlar. Şimdi 8 sırayı tamamlayacağım. 8 sıramı tamamladıktan sonra 9. sırada birlikte artışlarımızı yapalım. Evet kızlar, bakın tam şöyle 8 sıraya tamamladım. Bakın benim de şöyle kıvrılıyor. Böyle kıvrılıyorsa hiç dert etmeyin. Daha sonrasında açılacak bu. Şimdi bakın şöyle yapın. Elinizde düzenleyin. Sayıyı karıştırmamak için 1, 2, 3, bakın 4 tane pul sırası yaptık. 4 pul sırası yaptık. Yani bu da 8 sıra yapıyor arkadaşlar. 8 sıra neden yapıyor? Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan. Yani toplamda şu an 8 sıraya tamamlamış olduk. Hatta şöyle sırayı nasıl sayacağınızı göstereyim. Çünkü ben ilk yaptığımda bayağı bu sıraları karıştırdım açıkçası. O yüzden siz karıştırmayın diye şöyle net bir şekilde göstereceğim. Bakın bunu biz sık iğne sırası olarak sayıyoruz. Bu 1. Trabzana geçmişiz. 2. Tekrar sık iğne 3. Trabzan 4. Sık iğne 5. Trabzan 6. Sık iğne 7. Trabzan 8. Yani son 8. sıram benim pul sıram oluyor. Yani pul sırasında 8. sırayı tamamlamış oluyoruz. Bunları not alın isterseniz. Daha sonrasında örerken kafanızda karışmasın. Şimdi bu sıra benim artış yapacağım sıra. Yani normalde 3 tane artış yapıyordum. Şimdi sık iğne sıramda şu an 6 tane artış yapacağım. İsterseniz daha büyük yapmak istiyorsanız daha fazla artırabilirsiniz. Ama üçer üçer artırmalısınız. Çünkü 3 ve katları olduğu için pullarınız denk düşmez. O yüzden 3 ve 3'ün katları şeklinde artırmanızı yapabilirsiniz. Aslında bu boy gerçekten tam ideal, yeterli bir boy. Çünkü bu birazcık daha böyle pullu olduğu için daha büyük olursa, yani daha plaj boyu yapmaya isterseniz bence çok güzel olacağını zannetmiyorum. Ama benim şu an yaptığım boy tam ideal bir boy aralığında. Bakın şöyle zaten bakabilirsiniz. Yani boyutu gayet güzel. Şimdi gelelim tekrar şu artışlarımıza. Şimdi bu sırada biz artışlarımızı yapacağız. Daha sonraki sırada yanlardan azaltmaya geçeceğiz. Ortadan artıracağız. Şimdi kafanızı hiç karıştırmadan bu sıranın artışlarını bir yapmak istiyorum. Bu sıranın artışlarını nasıl yapıyoruz? Bakın 3 sağ tarafta, 3 sol tarafta. Yani şu şekilde şöyle ortayı bölmüş şeklinde düşünün. 3 tane bu tarafta, 3 tane bu tarafta artırma yapacağız. Tam denk olması için, yani dengeli olması için. Şimdi bir tane zincir çekerek üst sıraya çıkıyorum. Bu benim 9. sıram. 9. sıramda 6 tane artış yapacağım. İlk artışımı ilk sık iğnemden başlıyorum. Buraya bir tane çiftimi batıyorum. Daha sonrasında şöyle bakın bir miktar örmeye devam edeceğim. Yani saymanıza hiç gerek yok. Yani sayıya gerek yok. Kafanızda karışmasın. Göz kararı yapacağız. Şimdi şöyle bir miktar ilerleyeceğim. Tek batarak ilerliyorum. Şöyle. Ben açıkçası daha çok bakın büzülme yapmaya başlayan yerden
artırma yapıyorum. Bakın şuradan mesela toplamaya başlamış. O yüzden ikinci artırmayı buradan yapacağım. Evet, şimdi şuraya kadar, şurayı da örelim. Bakın bu kadar ördüm. Şimdi ben burada bu noktada ikinci artışımı yapacağım. Çünkü bakın bu noktada bir toplama yapıyor. Hatta bir tane daha öreyim. Daha sonrasında artırayım. Bakın şimdi bu noktada ikinci artışımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane burada yaptım. Bu kadar ördüm. Yani şöyle 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 sık iğne örmüşüm ve artış yapmışım. Şimdi üçüncü artışımı da bakın şöyle yapacağım. Şurada bir büzme var. Üçüncü artışımı da burada yapabilirim. Zaten daha sonra dördüncü artışı burada yapacağım. Beşinci artışı bu şekilde diye ilerleyeceğim. Şimdi üçüncü artışımı şu noktalarda, şöyle orta kısımlarda bir yerde yapacağım. Şöyle ilerliyorum biraz daha. Biraz daha ilerleyelim. Şöyle elimle düzenliyorum. Sanırım bu noktada yapabilirim. Bu noktada bir tane daha artış yapıyorum ve bu benim üçüncü artışım oluyor. Şimdi bakın bir tane burada yaptım, bir tane burada yaptım, bir tane de burada yaptım. Sağ taraftaki artışlarımızı şöyle yaptığımızda yapmış olduk. Şimdi bu tarafın artışlarını yapacağız arkadaşlar. Yine burada 3 tane artış yapacağım. Bakın zaten buradaki artışı yaptıktan sonra birazcık daha bir açıldı. Şimdi dördüncü artışımı da şu noktada yapabilirim. Çünkü buralar büzülüyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ilerleyelim. Bu arada ses için kusura bakmayın. Halka masama değiyor. Evet, bakın şöyle ilerledikten sonra şunu da örelim. Şuraya dördüncü artışı yapıyorum. Evet, şimdi devam ediyorum. Beşinci artışımı yapacağım birazdan. Devam edelim. Bakın aşağı doğru indim. Burada beşinci artışımı yapabilirim. Bakın şöyle düzenleyin elinizde. Birinci artış. Bakın şurada ikinci artış, üçüncü artış, dördüncü artış, beşinci artış ve burası da son sık iğnemde altıncı artışımı yapmış olacağım. Şimdi son sık iğneme kadar ilerleyeceğim. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. 9. sırada artışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ama eğer ki çantanızı daha büyük yapacaksanız arkadaşlar, artışınızı yani bu pul sıranızı 1-2 sıra daha örün. Çünkü bu artırma sırası olduğu için sayınız daha fazla olursa yani 1-2 sıra daha örmeniz gerekir. Yani bu kesmeye başlamak için ki en azından çantanızın formu düzgün olsun. Yani bunları ayarlayarak yapmalısınız. Ya da benimle birebir aynı sayıda yaparsanız birebir bu şekilde örebilirsiniz. Şimdi bakın sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi şuradaki sık iğneme 2 tane batıyorum. Evet, şimdi bakın artırma sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bundan sonra bu sırada pullarımı öreceğim. Tekrar yine ikili trabzanlarla pullarımı örerek ilerleyeceğim. Bu sırada benim 17 tane pulum olacak. Yani sıramda 17 tane pulum olacak. Şimdi bu 17 tane pulu ben öncelikle bir tamamlayayım. Daha sonrasında ne yapmamız gerektiğini tekrar söyleyeceğim. Şimdi şeyi söylemediğimi fark ettim arkadaşlar. Sık iğne sıramızı tamamladık. Orayı söyleyeyim, ondan sonra ben örüp geleceğim. Bakın 2 tane zincirimi çektim. Çevirdim. Pul sırama geçiyorum. Şimdi yani normal. Yine hemen ilk boşluğa batıyorum. Ve pullarımı aynı şekilde takmaya devam edeceğim. Yani bunu söylemediğimi fark ettim. Kafanız karışmasın. Şimdi pullarımı sıramın sonuna kadar
bir pul 2 trabzan olarak takmaya devam edeceğim. Bakın bir pul yaptık. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuma geldim. Bakın pul sıramı tamamladım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın şu sırada 17 tane pul var. Yani bu sıramızda 17 tane pul var. Şu an 11. sıraya geçiyoruz. 17 tane pulu artık sabit tutacağız arkadaşlar. Bu 17 pul artık şu sona kadar devam edecek. Şimdi artırmalarımızı orta kısımda bir burada bir burada yapacağız. Yani 2 tane bu ortada artırma yapacağız. Yani bir tane burada bir tane burada artırma yapacağız. Ama şu aşağı doğru inişi yapmak için de başlangıçta bir tane eksiltme, sonda bir tane eksiltme yapacağız. Yani 2 tane ortada artırırken bir tane başta bir tane sonda azaltma yapacağız. Şimdi sık iğne sıramdayım. Azaltmaları göstermek istiyorum. Bir tane zincir çekerek döndürdüm. Şimdi ilk azaltmamı burada yapacağım. Bakın öncelikle ilk gelen boşluğuma batıyorum. İlmek alıyorum. Tığımda bekletiyorum. Daha sonra sıradaki sık iğneye batarak ilmeğimi aldım. 3 tane ilmeğim var. Bu 3 tane ilmeği de birlikte örerek burada bir tane kesme işlemi yapmış oluyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane azaltma yaptık. Şimdi orta noktaya kadar ilerleyeceğiz. Orta noktada artırma yapacağız. Yani başta bir tane azaltma yaptık. Ortada artırma yapacağız. Orta kısma kadar ilerleyelim. Şöyle ilerliyorum. Şöyle elimi düzelteceğim. Şuralardan büzülme yaptığı için bir tanesini buradan bir tanesini de şuradan artırabilirim. Çünkü artırma yaptığınız yerler esneyecek, açılacak. O yüzden büzülme tam yapmayacak. Şimdi şurada bakın şöyle yaptığımda bir tane burada artırma yapıyorum. Bakın bir tane aynı noktaya 2 tane batarak artırmamı yaptım. Şimdi şuraya kadar öreceğim. Bir tane de orada artırma yapacağım. Şöyle ilerleyelim. Şöyle elinizle de düzenleyin. En çok büzülen yerden artırmanızı yapın ki o büzülmeler birazcık daha açılsın. Bakın şurada bir tane artırma yapacağım. İkinci artırmamı da tamamlamış olacağım. Şuraya bir tane artırma yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aynı noktaya 2 tane battım. Bir burada, bir tane de burada artırma yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sonda bir tane kesme işlemi yapacağım. 2 tane ortada artırma yaptığımız için sağ ve sol başta bir tane birer tane eksiltme yapmış olacağız. Yani artık bir sıra içerisinde hem artırıyoruz hem azaltma yapıyoruz. Şöyle 2 kat ördüğüm için benim ayrılıyor. Takılmayın lütfen. Bakın sıramın sonuna şöyle tutuyorum. Geldim. Burada 2 tane ilmeğim var gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle buraya batıyorum. Buradan ilmek alıyorum. Daha sonra sondaki ilmeğimden alarak tığımda üçünü birlikte kapatıyorum. Ve 2 tane zincir çekerek pul sırama çıkacağım. Şimdi artık bu sırayı
pullarımızı koruyarak devam edeceğiz. Şimdi bakın bu sırada benim, yani şu sırada 17 tane pulum var arkadaşlar. Yani bu 17 tane pulu sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Sağ ve solda birer tane eksiltme yaparken ortada 2 tane artırma yapacağız. Bu şekilde sıramızı devam ettiriyoruz. Kaç sıra örüyoruz onu da söyleyeceğim size. Artık sabit, stabil bir şekilde sıramızı tekrar edeceğiz. O yüzden tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Şimdi bakın şöyle bu ölçüye kadar öreceğiz. Şimdi ben sayısını da vereyim size. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle sayın, kafanız hiç karışmasın. Dediğim gibi benim biraz sayılarda kafam karıştığı için size de tam net detaylı göstermek istiyorum ki kafanız karışmasın. Şimdi bakın burayı bir tane sık iğne farz ediyoruz. 1 sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bu 8 tane sıra. Yani buraya kadar artış yapmıştık. Sağ ve soldan artış yapmıştık. Tekrar sık iğne sıramıza geçtik. Bakın bu sıra bizim 6 tane artırma yaptığımız sıramız. Şimdi tekrar bu sıra geçtiğimizde trabzan sıramız. Bu trabzan sırasında 17 tane pula tamamlamış olduk ve burada kesmeye başlamış olduk. Yani burası bizim 11. Sıramız. Şimdi bununla beraber sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane sırada bitirmişim arkadaşlar. Şimdi size de şöyle göstereyim. Bununla beraber toplam 12 tane sıra öreceğiz. Yani bu sırayı da dahil ediyoruz. Toplam 12 tane sıra öreceğiz. Bunu ördüysem 11 sıra daha örüp tamamlamış olacağım. Şimdi pul sırama geçiyorum. Tekrar sık iğne sırası. Sık iğne sırasına geçtiğinizde sağ ve soldan birer tane azaltma, ortadan 1 ve 2 tane artırma. Yani her sırayı bu şekilde tekrar ederek toplamda 12 tane sıraya tamamlıyoruz. Yani bu düz sıramızı. Şimdi hemen tamamlayıp geleceğim ben. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü sıra birbirinin tekrarı arkadaşlar. Ben örüp geleceğim. Daha sonra birleştirmeyi birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, diğer parçamı da tamamladım ben. Şöyle hemen şu kısımdan keseceğim. Son pul sıramı da bitirdikten sonra sık iğne geçmiyorum. Bir tane zincir çekip bu noktada ipimi keseceğim. Şöyle bir miktar paylı keselim. Şimdi çekiştirelim. Bunu içeride yürütürüz. Şimdi bakın bu noktada pullarımız şöyle bakın yukarı doğru bakıyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Aşağı doğru pulları aşağı doğru çekeceğiz elimizle. Şöyle biraz açayım buraya. Şu şekilde sizler de elinizle düzenleyerek aşağı doğru pullarınızı indirin. Ben hemen şöyle bakın aşağı doğru indiriyorum. Aşağı doğru çektiğinizde zaten düzeliyor. Ben 2 kat ip kullandığım için pullarım biraz böyle yukarıya doğru kalkık. Ama bu bile gayet güzel duruyor çantada. Şöyle yatmayan yerleri de elimle düzenleyerek indireceğim. Bakın şu şekilde. Polyester makrome kullanırsanız eğer pullarınız daha güzel yatar. Evet, şimdi ben şu kalanları daha sonra elimle de düzenlerim. Şimdi çantamızın birleştirmesini yapacağız. Diğer parçamı şöyle alıyorum. Bakın şu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Ben şu noktadan birleştirmeyi planlıyorum. Bakın şöyle artırma yaptığımız nokta şu şekilde kalacak. Şu noktadan başlayacağım.
birleştirerek ilerleyeceğim çantamı. Şimdi şöyle bir önce ayarlıyorum. Bir de ayarladım. Geldim şöyle yine tığımla birleştireceğim. Öncelikle şöyle bir tane kilit zinciri yapıyorum. Bakın tam şu son yaptığımız artırmanın şu noktasından ipinizi bağlayın. Buraya bir tane kilit yapalım. Bir tane de karşıdan hemen şöyle alacağım. Hatta şöyle kaydırma yapıyorum. Bakın diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şimdi birleştirmemizi yaparken şöyle karşılıklı bir şekilde birbirlerine birleştireceğiz. Bakın zaten trabzan sıram. Trabzanın ortasından batıyorum. Şu ipi içeriye alın. Kaydırma yöntemiyle birleştireceğimiz için karşıdaki trabzana geçiyorum. Karşıdaki trabzandan da aldıktan sonra bakın kaydırmayla diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şimdi diğer tarafta bakın sık iğne sırası. Şöyle yaptığınızda tekrar sık iğne sırasından ilmek alıyorsunuz ve kaydırma yaparak diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorsunuz. Şimdi bu tarafa geçelim. Bakın tekrar bu tarafa geçtik. Yine sık iğne sıram benim şurası ve diğer sık iğne sırasından batıyorum ve buradan ilmeği içeriden alıp kaydırma yöntemiyle diğer ilmeğin içerisinden geçireceğim. Trabzan sırası, bu kenarlar biraz zorlar. Evet, şimdi bakın trabzan sırasındayım. Trabzandan battım ve bu taraftaki trabzandan battım. İlmeğimi alıyorum. Şöyle kaydırma yapıyorum. Bakın şimdi sık iğne kısmındayız. Şöyle buradan aldım tekrar. Şöyle elinizle düzenleyin. Bakın. Şurada sık iğneme batıyorum. Diğer taraftaki sık iğneye batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Eğer bu sizi zorlayacak olursa iğne ile birleştirebilirsiniz. Dikerek de birleştirebilirsiniz. Bakın şimdi trabzanlar var. Trabzanımdan alıyorum. Bu taraftaki trabzandan batıyorum. Ve ilmek çıkartıp diğerinin içerisinden kaydırma yapıyorum. Bu şekilde şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Şimdi şöyle devam edeceğim ben. Bakın şimdi sık iğnemden alıyorum. Diğer tarafın sık iğnesinden de batacağım. Kaydırmayla birleştiriyorum. Mutlaka düzenleyin. İlmekleriniz yan yana şöyle bakın gelsin. Şimdi trabzan sırama geçtim. Trabzanımdan alıyorum. Bu taraftaki trabzana da batıyorum ve ilmeğimi alıp diğer ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şimdi bakın şöyle sık iğnemin sırasına geldim. Sık iğnemden batıyorum. Diğer taraftaki sık iğnenin içerisinden de geçiriyorum. Buradan ilmeğimi alıp içeriden geçireceğim. Evet, tekrar trabzana geldim. Bakın yine karşıdaki trabzana geçiyorum. Kaydırma yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kenar birleştirmemiz bu şekilde. Şimdi trabzanı almıştık. Sıra sık iğnede. Şöyle şuradan, isterseniz önce şuradan bir boşluk kaldı. Burayı da tekrar bir daha yapalım. Boşluk kalmasın. Şimdi sık iğnemde sıra. Şöyle bir sık iğneden bir bu taraftaki sık iğneden batırıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şimdi sıra trabzanda. Bir buradakinden bir diğer trabzandan batarak
Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle uç kısma geldik. Şimdi şuradan da alalım. Sık iğneleri, sık iğnelere evet, bakın şimdi trabzanlara geldik. Artık burayı da birleştirdiğimiz zaman normal sık iğneleri birleştirmesi daha kolay. Kenar birleştirmesi biraz zor geliyor. Şimdi şuradan son trabzanımdan da alıyorum. Şurayı da ilmeği çıkartayım. Evet, şimdi bakın bu noktada sık iğnelere geldik. Sık iğneleri birleştirirken önce şurayı bir birleştirelim. İlk sık iğneleri birbirine bir birleştirelim. Şöyle. Şimdi bakın şu noktada gördüğünüz gibi kenar birleştirmesini yaptık. Şimdi şu ucu tarafı da yapalım. Burayı da göstereyim nasıl yapacağınızı. Şimdi burayı birleştirirken bakın burada sık iğnelerimiz var ya. Sık iğnelerimizin şöyle arka loblarını kullanacağız. Yani bunun da şimdi bakın şu noktayı kullanacağım. Arka loblarını kullanacağım. Kaydırmamı yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi devam ediyorum. Bir bu taraftan bir diğer taraftaki sık iğneden gördüğünüz gibi sık iğnelerin iç kısmından batarak birleştiriyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sık iğne sırasında yani burayı da böyle devam edeceğiz. Birleştireceğiz. Diğer yan tarafı da zaten ilk başlangıcımızdaki gibi birleştireceğiz. Böyle devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi. Şu ipi dert etmeyin. Bunu içeride gizleriz. Bakın çantamız tam formunu birleştirdiğinizde almaya başlıyor. Şimdi ben burayı da birleştireceğim. Yan kenarı da birleştirelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar, çantamın diğer kenarını da birleştirdim. Bakın bu iz zamanla içerisine bir şey koydukça çantanın formu düzelecek zaten. Ben istediğim formu yakaladım. Tam böyle bir kabarık bir çanta istiyordum. Bakın iç kısmı da böyle. Daha sonra astar diyebilirsiniz. İsterseniz bunu astarsız da kullanabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi ne kadar pul gittiğini söyleyeyim arkadaşlar. Tahminen bir 80 gram pul almıştım. Pardon, 100 gram pul almıştım. Bu kadar var içerisinde hala. Yani bir çanta çıkar mı? Yani yarım, yani çıkabilir. Dediğim gibi 80 gram pul, 100 gram pardon pul almıştım. Bu kadar kaldı. İpim ise tahminen 2,5 yumak ip gitti. Ben 2 kat kullandım. Tek kat kullanırsanız tam 2 yumak yeterli gelecektir. Ama benim gibi çift kat kullanacaksanız 2,5 yumakta ip kullandım arkadaşlar. Çantamın yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın şöyle çok şık, güzel bir çanta oldu. Çok beğendim ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çantamız bu şekildeydi arkadaşlar. Büyük boy isterseniz kendi sayılarınızı ekleyerek daha büyük boylarını çalışabilirsiniz. Burada önemli olan mantık sadece artırma yerlerine dikkat etmelisiniz. Artırma yerlerine dikkat ettiğiniz sürece istediğiniz kadar büyütebilir ya da istediğiniz kadar küçültebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle çok şık bir çanta oldu. Umarım sizler de benimle birlikte buraya kadar devam eder ve videomu izlersiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.